Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Oturumumuza başlamadan önce açıkçası iki şapkamla kendimi ev sahibi olarak gördüğüm için ben de sizlere bir kez hoş geldiniz demek istiyorum. Hem Mevzuat Uyum Derneği'ndeki rolüm hem de Garanti Bankası'ndaki rolüm nedeniyle gerçek anlamda ev sahibiyim. Dediğim gibi tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konferansın konusunda çokça yapay zekayı duyacaksınız. Yapay zeka ve teknolojiyi konuşacağız. Biz de bu oturumda aslına bakarsanız teknolojiyi çokça konuşacağız. Fatih Bey'in bıraktığı yerden devam edeceğiz. O yapay zekanın suçlular tarafından nasıl kullanıldığından bahsetti. Biz de diğer tarafta mücadele tarafında neler yapılabileceğini konuşuyor olacağız. Çok değerli iki konuşmacımız var. Ben öncelikle kendimi kısaca tanıtıp sonra onlarla ilgili de kısa bilgi verip ondan sonrasında da sorulara geçip sohbetimizi başlatacağım. Bu arada da katılımcılarımızın salona dönmesini ümit edeceğim. Öncelikle Fatih Bey'den başlayayım. Fatih Bey bilgisayar mühendisi, kurucusu ve genel müdürü olduğu Sanction Scanner firmasıyla finans sektörüne dönük de faaliyet gösteriyor. 14 yılı aşkın süredir bu işi yapıyor. Sanction Scanner uyum ve risk alanında çözümler, ürünler üreten bir şirket. İstanbul'da ve Londra'da ofisleriniz var. Diğer taraftan aslında çok sayıda ülkeye de ihracat yapıyorsunuz. Bu konuya sonra değineceğiz. İlhan Bey, o da mühendis. Bu konuya dediğim gibi bugün teknik açıdan bakıyor olacağız. Kendisi 25 yıla yakın süredir bilişim sektöründe faaliyet gösteriyor. 10 yıla yakın süredir de kurucusu ve genel müdürü olduğu Data Team firmasıyla hem adli hem de finansal suçlara dönük analizler ve ürün ve çözümler üreterek çalışmalarına devam ediyor. Efendim ben Deniz, kendimden de bahsedeyim. 26 yılı aşkın süredir bankacılık sektöründeyim. Bunun neredeyse tamamını bu kurumda Garanti BBVA'da geçirdim. Son 10 yıla yakın süredir de uyum direktörü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda finansal grubunda uyum görevlisiyim. İlk sorumuzu ben İlhan Bey size sorarak başlamak istiyorum izninizle. Fatih Bey'in bıraktığı yerden devam edelim dedik. Ve aslında oturum başlığımızla da çok alakalı. Sizin açınızdan baktığınızda yani hem finansal hem de adli suçlar tarafından baktığınızda ne değişiyor? Neler değişti? Siz ne görüyorsunuz? Teşekkür ederim Emre Bey. Öncelikle tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Bu nazik ve değerli ev sahipliği için Garanti BBVA ailesine ve bu anlamlı etkinlik için Mevzuat Uyum Derneği'ne teşekkür ediyorum. Sorunuza dönecek olursak aslında mali suçlarla mücadele değişen dinamiklerin temel etkeni aslında değişen teknolojinin getirdiği faydalar ve riskler yanında getirdiği riskler ve yeni tehditler diyebiliriz. Şimdi bizler aynı zamanda siz bizleri tanıtırken bahsettiğiniz gibi adli suçlar tarafında da hizmetler ve istihbarat toplama çalışmaları yapıyoruz analiz sistemleri anlamında. Şimdi o taraftan da ki deneyimimizi kattığımız zaman aslında teknoloji adaptasyonu en yüksek grupların mali suçlarla ilişkili gruplar olduğunu görüyoruz. Yani diğer uyuşturucu organizasyonları veya kaçakçılık organizasyonlarına nazaran bu tür finansal sistemde işlenen suçlarda teknoloji adaptasyonu en yüksek, teknoloji yatırımları en yüksek suç grupları olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu tarafta özellikle yapay zekanın ve farklı finansal araçların sisteme dahil olmasıyla beraber finansal hareketliliğin çok arttığını, enstrüman sayısının çok arttığını ve bunların da aslında bu gruplara farklı fırsatlar yarattığını gözlemliyoruz. Özellikle kripto varlıkların da sıkça kullanılmasıyla beraber işlem izlenebilirliğinin yine Fatih Başkanımızın biraz önce bahsettiği gibi iz bırakma yönteminin gitgide silikleştirilmeye çalışılması veya karmaşıklaştırılmaya çalışması süreçleriyle karşı karşıyayız. Bu bağlamda aslında şunu da görüyoruz. Herhangi bir etik kaygısı olmayan suç gruplarıyla karşı karşıyayız. Yani bir yasal otorite kaygısı veya dediğim gibi etik kaygısı olmadan bütün teknolojik fırsatları kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyorlar. Bunun en güzel örneklerinden biri bizler mesela finansal kuruluşlarda bugün ChatGPT gibi yapay üretken zekaları bu tür finansal suçlarla mücadele için kullanma noktasında birçok farklı regülasyonlara tabi olduğumuz için gerek veri güvenliği gerek kişisel bilgilerin güvenliği açısından bunları bu tür sistemlerde analiz edip buralardan faydalar sağlama noktasında şeylerimiz var, tereddütlerimiz var, belli kısıtlarımız var. Ama karşı tarafta bu tür bir kaygı söz konusu değil. Bunun en güzel örneği de aslında son 2 yıldır
Deep Web, Dark Web gibi platformlarda Fraud GPT gibi özellikle suça özelleştirilmiş yapay zeka, üretken yapay zeka teknolojileriyle karşılaşıyoruz. Adı gerçekten Fraud GPT mi? Bunu bilmiyorum. Gerçekten bunu bilmiyordum. Yani yeni 1,5 yıldır hayatımızda olan şeyler, özellikle bu tür platformlarda, kapalı Telegram gruplarında aylık $200 örneğin, yıllık $1.700 en son gelince de kontrol ettim. $1.700 bu sistemlere abone olup bu tarafta size siber saldırılar, dijital kimlik hırsızlığı veya bir şekilde illegal yollarla toplanmış kimliklerden yeni hesap oluşturmak için biyometrik doğrulamaları geçebilecek size sistemler sunan, işte 3 boyutlu videolar sunup yanlılık testlerini geçebilen çalışmalar içerisinde olduklarını görüyoruz. Yani aslında çok dinamik bir suç örgütüyle karşı karşıyayız. Bu anlamda bakacak olursak aslında bizlerin de bu büyük resmi okuyup bu tarafta aslında doğru enstrümanları, doğru araçları kullandığımız zaman etkin mücadele edebileceğimiz, ancak o şartlarda etkin mücadele edebileceğimizi görmemiz gerekiyor. Yine Fatih Emrecan Başkanımızın söylediği gibi gerçekten aslında önleme ve tespit kapsamında farklı yaklaşımlar sergilenmesi gereken bir sürece doğru ilerlediğimizi düşünüyorum. Güçlü bir savunma hattı oluşturarak aslında mevcut konvansiyonel yöntemlerin getirdiği avantajları veya deneyimi de kullanarak yeni riskleri, yeni tehditleri bertaraf edebilecek yeni teknolojiler, yeni yaklaşımlar sergilememiz gerektiğini düşünüyorum. Bugünkü etkinliğin aslında bu bağlamda yapay zeka çağında yeni paradigmalar, çok bence doğru seçilmiş bir konu. Tüm gün boyunca bu tartışılacak, konuşulacak. Bununla ilgili yeni fikirler ortaya çıkacak, belki de yeni çalışma grupları fikirler ortaya çıkacak. Bu anlamda çok değerli buluyorum. Yani genel resmi bu şekilde çizmiş olayım. Yani aslında mali suçların karmaşıklaştığı, çeşitlendiği ve suç örgütlerinin teknolojiyi çok yoğun kullandığı ve bunun artarak devam edeceği tehdidiyle karşı karşıya olduğumuzu görüp sektör paydaşları olarak burada nasıl ortak faaliyetler, ortak savunma faaliyetleri oluşturabiliriz? Bunu tartışacağımız güzel bir etkinlik olmasını dileyerek sözlerimi sonlandırmış olayım. Çok teşekkürler. İkinci turda devam edeceğiz. Bence bıraktığınız yerden bir sorun var bununla ilgili. Fatih Bey, sizinle devam edelim. Şirketinizin faaliyetlerinden bahsederken farklı ülkelere yaptığınız ihracattan bahsettim. Dolayısıyla başka ülkelerde ne oluyor, ne bitiyor? Bu açıdan da bir bakışınız var diye düşünerek size sormak istiyorum. Neyle karşılaşıyorsunuz? En çok şirketlerin hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde özellikle aklama suçuyla mücadele ya da yaptırımlarla ilgili konularda en çok zorlandıkları konular nedir? Var mı sizin karşılaştığınız güzel örnekler, bizimle paylaşmak istediğiniz? Seve seve. Önce burada olmak yeniden çok güzel. Biz bu sene 3. kez katılıyoruz. Emeği geçen herkese ve ev sahibi olarak sizlere teşekkür ediyorum. Ben tabii anlatacağım konularda aslında bir şeye referans olacağım. Onu da buradan izninizle sizinle paylaşmak istiyorum. Biz her yıl aslında mali suçlarla alakalı bir rapor yayınlıyoruz. Burada çok ciddi bir araştırmanın konusu olarak yayınlanıyor bu rapor. Ve bu yılda aslında bu etkinliği yetiştirmek için büyük çaba sarf ettik. Sizler de koltuklarınızın altına bulunan çantalardan bunları edinebilirsiniz. Ayrıca standtan da bulabilirsiniz. Herhangi bir reklam içermez. Sadece ciddi anlamda dünya ve Türkiye'de finansal suçlar ve uyumluluk alanında neler oluyor, neler bitiyor onlara göz atabilir, fikir edinebilirsiniz. Tabii Fatih Başkan'ın sunumunu ben de dinleme şansı buldum. Orada da aslında ortak payda hızdı. Yani birçok açıdan aslında birçok yeni şirketin oyuna dahil olduğu, yeni bankaların kurulduğu, işte yapay zeka sistemlerinin insanların ve otomasyonların hız kazandığı bir dünyadan geçiyoruz. Bu aslında pandemiyle beraber başlamış bir süreç. Pandeminin dijitalleştirmeye hız kazandırdığı bir süreçten geçtik. Ve bunun etkilerini hala birçok alanda aslında görüyoruz. Bir taraftan yeni enstrümanlar türedi. İşte kripto varlıklar, örneğin dijital banka diye bir kavram artık hayatımızda Türkiye'de. Bunlar birkaç yıl önceleri yurt dışında da benzer şekilde bulunan ve oradan bu tarafa yavaş yavaş geçen aslında kavramlar ve konular. Bu dalgalarla beraber aslında uyum profesyonellerinin buralardaki finansal suçlarla mücadelesi gitgide zorlaşıyor. Neden? Çünkü en başta aslında işlem sayıları artıyor, işlem çeşitliliği değişiyor ve bunlara karşı olan aslında gardımız belli noktalarda daha düşük seviyelere inebiliyor.
Bir de bunun üzerine bu işlem sayılarındaki çeşitliliğin, yapay zeka, makine öğrenmesi gibi suçluların da kullandığı çeşitli araçlarla desteklendiğini görünce aslında burada uyum profesyonellerin her anlamda çeşitli zorluklarla karşılaştığını söyleyebiliriz. Öte taraftan yurt dışında da gördüğümüz şeylerden bir tanesi, Türkiye'de de ben bunu fazlaca gözlemliyorum, yetişmiş insan ve know-how azlığı. Özellikle ülkemizde son 2 yıldır bu enflasyon dalgasıyla beraber çok daha fazla gördüğümüz bir şey. İnsanların bir kurumdan bir başka kuruma gitmesi. Ama bir taraftan da aslında mevcut bir kurumun know-how'ının korunması veya yeni çıkan ürünlere karşı biriktirilen know-how'un da transfer edilmesi çok önemli noktalardan bazıları. Bunun aynı zorluklarını hem Türkiye hem yurt dışında da sıkça gözlemlediğimizi söyleyebilirim. Bir taraftan veri çoğalıyor. Çünkü yeni enstrümanlar, dünya hız kazanıyor, edindiğimiz veri çoğalıyor. Evet, ama bu veri bir taraftan structure, yani düzenli bir veri değil, kirli bir veri. Bu verinin yönetimi, bu verinin doğru şekilde anlamlandırılması yine önemli konulardan bazıları. Yani bir paterni tespit edebilmek evet eskiye göre çok daha kolay elimizdeki teknolojik araçlarla, ama şu an patern sayısını oluşturan veriler çoğaldığı için bunlarla mücadele edebilmek gitgide zorlaşıyor. Ve öbür taraftan da aslında yapay zekanın bir diğer etkisi sahtekarlıkları, işte dark web, deep web gibi İlhan Bey'in bahsettiği ve veya deepfake gibi aslında kimlik sahteciliği ve benzeri noktalardaki prosesler ve süreçler işleri zorlaştırıyor. Bunlar aslında hem Türkiye'de gördüğümüz semptomlar hem de yurt dışında da fazlaca gördüğümüz semptomlar. Bunu çözmek için ne yapılabilir? Belki birkaç şey ondan bahsetmek gerekiyor. Birincisi, burada en önemli konu bence her türlü sistemden ari olarak insana yatırım yapmak. Dolayısıyla uyum profesyonellerinin kurumsal şirketler tarafından, onları çalıştıran şirketler tarafından değerli olarak pozisyonlanması, çeşitli yatırımların yapılması ve bu yatırımlar dahilinde de aslında edinilen know-how'ın kurum içinde bir şekilde barındırılması, kullanılması gerekiyor. Öte taraftan iyi teknolojik araçlar burada çok önemli. Çünkü karşımızdaki suçlular, kötü insanlar, kötü şirketler ya da bu işi kötü amaçlara emel etmek isteyen oluşumlar gerçekten teknolojik araçları çok hızlı kullanıyorlar. Biraz önce Fatih Başkan da söyledi. Çünkü daha fazla kaynağa sahipler. Dolayısıyla bu kaynağı çok fütursuzca, farklı detaylar, farklı yolları deneyerek, kullanarak sistemi bir şekilde alt etmenin çeşitli yollarına gitmeye çalışıyorlar. Bu anlamda bizler de daha iyi teknolojik araçları, belki birden fazla teknolojik aracı bir arada kullanarak, hatta bu teknolojik araçları birbiriyle konuşturarak, bu bizim mesela sektörde çok gördüğümüz negatif örneklerden bir tanesi. A işi için bir uyum tool'u alınıyor, fraud için bir başkası alınıyor, screening için bir başkası alınıyor ve bu tool'ların birbirine olan aksisi çok sınırlı. Dolayısıyla aslında sizin bir tarafta tespit ettiğiniz bir problemin diğer taraftaki ürüne, diğer taraftaki tool'a bir girdi olarak kullanılması gerekiyor ki daha efektif bir şekilde aslında bir sonuç ve süreç edinebilirsiniz. Biz geliştirdiğimiz o teknolojilerde buna özellikle dikkat ediyoruz. Bütün alanları tek bir paydada, parçada kullandırmaya ve ürünlerin birbiriyle konuşması ve konuşması sonucunda çıkan efektifliğin yüksek olmasına olabildiğince gayret ediyoruz, ama yine belki sektöre bir geri verme açısından ürünlerin başka ürünleriyle de işte API bazlı olarak, teknolojik tabanlı olarak kullanabilmesi oldukça önemli. Bunu da biz özellikle vurgulamaya çalışıyoruz. Ben genel olarak böyle ifade edebilirim bu taraftaki temel zorluklar ve bunlara karşı yapılabilecek şeyleri. Anladım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki soruya geçmeden önce söylediklerinizden alıntıda bulunacağım. Biraz önce duyduğumuz şeyin altını çizmek istiyorum. Bir yazılımcıdan, teknolojiden önce insan faktörünü duyduk arkadaşlar. Gerçekten de bu çok önemli. Bugün çokça teknolojiyi, yapay zekayı duyacağız. Ama insan faktörü bence hep hayatımızda kalmaya devam edecek. En azından bizim görebildiğimiz gelecekte. Çünkü onu kullanacak olan insanlara ihtiyaç var. Onu kullanacak, onu öğretecek, eğitecek olan insanlara ihtiyaç var. Ve şu an konuştuğumuz konuyla ilgili olarak da compliance profesyonellerine, uyum profesyonellerine, iyi yetişmiş uyum profesyonellerine hep ihtiyacımız olacak. Peki, ilk turda İlhan Bey konuştuk aslında, Fatih Bey'in bıraktığı yerden devam edelim dedik. Hani teknolojiyi daha çok kullanıyorlar artık suçlular.
Yapay zekadan bahsediyoruz ve dinamikler değişti. Artık eskisi gibi bir ortamdan bahsetmiyoruz. Her şey değişti, çehre değişiyor. Dolayısıyla mücadele yöntemlerinin de değişmesi gerektiğini konuşuyoruz. Sizin deneyiminizden, sizin yaşadıklarınızdan yola çıkarak siz neler söylersiniz bununla ilgili? Nasıl mücadele ederiz bu yeni ortamda finansal suçlarla, adli suçlarla? Yani çok doğru. Yani değişen birçok paradigma var. Dolayısıyla bu değişime karşı yeni enstrümanlar, yeni araçlar, yeni yaklaşımlar üretmek zorunda olduğumuz bir çağ. Bana göre aslında şu anda karşılaştığımız risklerin çoğunun temel itici gücü teknolojide yaşanılan dijital devrim veya dijital dönüşümün tetiklediğini düşünüyorum. Ve bu uzunca bir süre artık belki de hep böyle gidecek ve belki artarak devam edecek, geometrik olarak artacak. Dolayısıyla önce bunun farkında olup kendi enstrümanlarımızı da belirlerken yine teknolojik kendi perspektifinden bakacak olursak tabii yine sizin bahsettiğiniz gibi insan faktörü burada belki en önemli bileşen. Ama bir teknoloji profesyoneli olarak ve bu alanda çalışan biri olarak teknolojik bileşenlerin en az karşı taraf kadar etkin ve onlardan daha fazla kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Yine onlara vereceğimiz cevap yine teknolojiyle olacak. Yani simetrik, asimetrik kavramlarından bahsetti. Yine simetrik bir şekilde asimetrik bir güçle belki bu tür teknolojik reaksiyonlar vermek gerekiyor. Bunu da biraz aşmak gerekirse şundan mesela bahsetmek lazım. Yine Fatih Başkanımız bahsetti. Aslında bu suç gruplarının reverse engineering yöntemleri yaparak ilgili finansal kuruluşların risk sistemlerini analiz ettiklerini de biliyoruz. Yani bununla ilgili detaylı istatistikler, yazılımlar geliştiriyorlar. Nasıl mesela? Yani siz elinizde bir havuz var, işte bir şekilde kiralık hesaplar veya farklı yöntemlerle elde edilmiş hesaplar. Bunlarla siz finansal kuruluşlarda işlemler yapıyorsunuz. Tabii belli işlem adetlerine, belli işlem limitlerine ulaştığınız zaman bunlar risk sistemleri tarafından tespit edilip işte şüpheli işlem bildirimleriyle ilgili otoriteye bildirilip hesaplar askıya alınıyor. Şimdi bu anda tabii işte o çağrı merkezinden aranma anında zaten onu fark ediyor dedi Fatih Bey. İşte o aşamadan sonra aslında bu finansal kuruluşta yapılan işlemlerin dökümünü geri dönük inceliyorlar. Bunları biliyoruz. Bunda ChatGPT gibi yöntemleri de kullanıyorlar ki burada olası bu finansal kuruluşta hangi senaryo, hangi işlem adedi veya hacimine eriştim de ben buna yakalandığımı tespit etmeye çalışıyorlar ki aynı finansal kuruluşta açılmış bir diğer hesabı kullanırken burada o eşik değerlere yaklaşmadan onun etrafında dolaşarak, gezinerek aslında çünkü bu tür sabit taban, thresholdlar kullanılan yaklaşımlarda bu tür yöntemlerle aslında bu risk sistemleri yanıltmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim aslında burada bana göre proaktif bir yaklaşımla yine teknoloji yoğun kullanarak en başta işte Know Your Customer yani müşteri edinim aşamasında başlayan müşterinin tanı süreçlerindeki risk profilleme çalışmasının müşterinin finansal sistemdeki tüm yaşam döngüsü boyunca dinamik bir şekilde izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani risk temelli bir yaklaşım sergilemek lazım. Müşterinin belli bir işlem limitine veya işlem eşik değerine yine başkanım da söylediği gibi çok paralel konuşuyoruz aslında Fatih Emecan Başkanımızla. Biraz hani önlem ve tespit kavramı burada önemli. Yani müşterinin bir riskli eşik değere ulaşmadan riskli eşik değere ulaşma eğiliminde olduğunu tespit etmeye belki odaklanmamız gerekiyor. Yani bu da biraz bu işte risk based approach diye geçen literatürde yine customer due diligence gibi müşterinin sürekli işlem hareketliliğini takip ederek müşterinin işlem temas noktalarındaki risk faktörlerine dikkat alarak yani bizim daha önceden şüpheli işlem bildirimi oluşturduğumuz müşterilerle olan teması bu müşterinin risk profilini etkileyecek noktalara taşıması gerektiğini belirleyecek akıllı sistemler tasarlamak gerekiyor. Yani dolayısıyla müşterinin tanıdık sürecinin tüm müşteri yaşam döngüsü boyunca takip edilmesi bence önemli bir faktör. Müşteriyi tanımak çok önemli. Dediğiniz gibi aslında bunu herhalde finansal sektör zaten bu konuda çok deneyimli ve yapıyor, büyük ölçüde yapıyor. Ama siz bunun da ötesine giden bir şeyden bahsediyorsunuz. Değişen yani müşteri çünkü hayatı boyunca, yaşam döngüsü boyunca değişiyor, davranışları da değişiyor. Onu daha yakından anlayıp, tanıyıp aslında o değişimi de anlayan ve ona göre hareket eden bir savunma mekanizması olması gerekiyor mu diyorsunuz? Çünkü şöyle mesela yine bir örnek verelim. Hani burada işte kiralık hesaplar toplanırken hani dolandırıcılık veya satış bahis perspektifinden baktığımız zaman yani bir sigortalı çalışan iseniz 6 aydan fazla süredir sizin hesabınızı daha yüksek bir parayla kiralıyorlar. Çünkü biliyorlar ki sistemlerde işte sigortalıysa burada eşik değerler daha yüksek.
daha çok para döndürebiliyorum ben bu sistem üzerinden. Dolayısıyla burada siz daha düşük profilli olarak sisteme dahil ettiğiniz bir müşterinizi, düşük risk profiliyle sisteme dahil ettiğiniz müşterinizi daha yüksek işlem limitleri sunuyorsunuz. İşlem aletlerine takıldığı zaman belki bunları takip ediyorsunuz ama bu müşterinin işlem yapmaya başladığı andan itibaren müşterinin temas ettiği, bu çok önemli bence. Biraz bir sonraki noktada aslında ona değineceğim. Çünkü bu mali suçlar diye bahsettiğimiz kavramlar aslında hesabın çok hızlı bir şekilde paranın, fonun hareket ettirilerek izinin takip ettirilmesi. Bunun içinde çok farklı kişiye bir şekilde kiralık veya çalınmış hesaplar üzerinden paranın aktarılarak izinin sürülemez hale getirilmesinde çalışma yöntemini kullandıklarını biliyoruz. Aslında birbiriyle ilişkili bir oluşumdan bahsediyoruz. Yani tamamen connected bir network var aslında. Burada finansal suçun doğası gereği aslında bir dijital ayak izi bırakıyorsunuz, bırakmak zorundasınız. Bu dijital ayak izini ne kadar az bırakırsanız, yani ne kadar çok ve karmaşık bırakırsanız işte izlenebilirliği o kadar zor olur diye bir yaklaşım var ama nihayetinde parayı bir yerden başka sizin kontrolünüzde olan başka birisine aktarmanız gerekiyor. O da başka birine aktaracak. Bunlar aslında sistemde takip edilebilen işlemler. Bunlar büyük ağlar, büyük risk ağları üzerinden çok rahat tespit edilebilecek teknolojik altyapılar söz konusu. Dolayısıyla risk profillemesi yapılırken bizim bu düşük riskli aldığımız müşterinin bizim yüksek riskli bir müşteri teması varsa bunun risk değerlendirmesinin tekrar yapılması gerektiği gibi bu tür dinamik süreçlerin belki tasarlanması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla yine buradan hareketle risk organizasyonları, risk ağlarının yani organize ağ yapılarının tespiti üzerine odaklanmamız gerekiyor. Yani biz normal işlem tespiti üzerinden yapılan analizlerimizi devam ettirirken bir yandan da aslında büyük resmi görebilecek, bu organize hareketleri, organize yapıları tespit edebilecek teknolojik yaklaşımları sergilememiz gerekiyor. Bu şey de yani adli suçlar tarafında biz o tarafta da işte ürünlerimizle hizmet veriyoruz. Mesela uyuşturucu organizasyonlarında bu çok net bir şekilde yapılıyor. Yani bir taktik analiz denen aslında bizim sistemlerin ürettiği işlemleri, alarmları takip eden operasyonlar var. Bir de aslında stratejik analiz yani operasyonel analiz dedikleri daha büyük resmi, organizasyon yapısını ortaya çıkarmaya çalışan ayrı birimler var Türk Kolluk Kuvvetleri'nde. Şimdi bizim de aslında normal bir rutin çalışmalarımızı yaparken aynı zamanda bu organizasyonları tespit etmeye yönelik bir faaliyet içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada çok ciddi imkanlar var, ciddi teknolojiler var, ciddi bir insan yeteneği var aslında bu finansal kuruluşlarda baktığınız zaman. Buna odaklanırsak sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Bir diğer nokta yine makine öğrenmesi teknolojilerini tabii ki yoğun bir şekilde kullanıp üretilen alarmların false pozitifliğini azaltacak, işte insan gücünü daha efektif kullanabilecek şekilde algoritmalara, sistemlere entegre etmek gerekiyor. Yine bir son olarak şunu bir öneri olarak sunmak istiyorum. Aslında biz şimdi Ankara'da savunma sanayi ve işte güvenlik güçleriyle işte suç istihbaratı, suç analizi konularında çalıştığımız için SciZek adı verilen savunma sanayi yapay zeka kümelenmesinde bir parçasıyız. Burada da aslında tema işte savunma sanayinde yapay zekanın etkin kullanımı yani mali suçlarda mücadelede olduğu gibi. Orada da aslında mesela bugün belki siz de duymuşsunuzdur kamuoyunda işte TUSAŞ, işte Avelsan, Aselsan bunlar kendi çalışanlarına ChatGPT gibi üretken yapay zekayı kullanmalarını yasakladılar. İzin vermiyorlar. Çünkü sistem içerisinden bu tür kritik hassas verilerin özellikle bulut ortamında işte bizim kontrolümüzde olmayan ülkelerdeki sistemlere akması son derece stratejik şeyler, riskler doğuruyor. Bu anlamda bu kümelenme içerisindeki paydaşlar ki bu büyük şeyler, işte kurumlar kendi üretken yapay zekasını ama savunma sanayine özelleştirilmiş üretken yapay zekayı oluşturma ve bunu güvenli bir yapay zeka olarak büyük large language model, large action modeller oluşturup kendi ekosistemi içerisinde bunu paylaştırma, çalıştırma projesi gidiyorlar. Burada tabii ciddi bir yatırım da gerekiyor ama her paydaş lokal yapay zekalardan lokal yapay zeka, lokal private yapay zekalar aslında, üretken yapay zekalar. Şimdi bizim de bence hani aslında belki burada çok ciddi bankaların ciddi deneyimli ekipleri var, teknik altyapıları var, kamu otoritesi ve özel sektör ve diğer paydaşlar bağlamında baktığımız zaman çok ciddi bir insan gücü ve teknolojik kapabilite var. Şimdi bu anlamda belki şimdi bazı bankalar kendi büyük dil modellerini oluşturmak çalışmaları yapıyorlar. Bunları görüyoruz, duyuyoruz. Belki sizde de vardır. Ama bana göre sanki mali suçlarla mücadele özelinde böyle halüsinatif olmayan, sınırlı kontekste geliştirilmiş bir üretken yapay zeka oluşturulma projesi belki değerlendirilebilir önümüzdeki süreçte. Ki bu sayede
Ve örneğin MASAK tarafında çok kıymetli işte bilgiler var. O tarafta zaman içerisinde oluşmuş veriler. Bu tarafta finansal kuruluşlarda çok ciddi veriler var. Mevzuatlar, işte işlem üzerine yapılan analizlerin sonuçları vesaire. Bunlar bir öğrenme verisi olarak kullanılıp sistemin aslında bu değişen dinamikleri önceden fark edecek veya daha anlamlı analizler yapmasını veya real time detection'lar yapmasını sağlayabilecek EML kapsamında yaklaşımlar sergileyebilir. Yani sadece bu mali suçlar kapsamına odaklanmış bir büyük dil modeli projesi belki büyük hedef olarak ileride konuşuluyor olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü diğer taraf Fırat GPT ile bu çok ciddi bir yol aldı. Bizim de buna karşılık daha asimetrik bir güçle cevap vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bizim de anti-fraud GPT'mizin olması lazım diyorsunuz. Peki aynen. Buradan devam edelim. Çok teşekkür ediyorum İlhan Bey paylaşımlarınız için. Fatih Bey sizi de aslına bakarsanız spesifik olarak bu yapay zeka ile yani üretken yapay zekayı ne şekilde kullanabiliriz? Yani yine aynı şeyden bahsediyoruz. Finansal suçla mücadele. İlhan Bey zaten değindi. Fatih Bey'i dinledik. Sizin ilave görüşleriniz nasıl olur? Okay. Süper. Ben tabii bu önümüzdeki bir şeyle mücadele edebilmek için ya da bir şey öncü olarak kullanabilmek için önümüzde nasıl bir resim var, onun anlaşılması gerektiğini oldukça önemsiyorum. O yüzden bazı rakamlar vermek istiyorum. Bizim araştırma sonuçlarımızdan da çıkardığım, özetlediğim bazı raporlar. Örneğin son 2 yılda sadece fintechler üzerindeki deepfake vakaları, yani yapay zeka ile bir şekilde oluşturulan bir datayla sistemin alt edilmesine yönelik vakalar ve suçlar %70 oranında artmış. Her 10 yaşlıdan bir tanesi yapay zeka araçları kullanılarak bir şekilde finansal suça bulaştırılmış veya bulaştırılmaya teşebbüs edilmiş. 2023'e kadar, 2033'e kadar özür dilerim, bu taraftaki kimlik hırsızlıklarından dolayı ortalama 23 milyar dolarlık bir kayıp söz konusu olacağı öngörülüyor ve biz tabii finansal taraftan bakıyoruz ama mesela birçoğumuz kiralama servislerini kullanıyoruz. Araba kiralıyoruz, bisiklet kiralıyoruz. İşte Avrupa'da cihazlar kiralanıyor, kullanılıyor. Bu tarafta da aslında yine bu üretken yapay zeka ve deepfake dediğimiz kavramları kullanan suçlular vasıtasıyla aslında yapılan her 8 kiralamadan bir tanesi problemli gerçekleşiyor. Bunlar çok ciddi rakamlar. Dolayısıyla ciddi anlamda bir negatif etkisi var yapay zekanın. Bunları biraz daha değerlendirmek gerekirse işte bu ChatGPT dediğimiz hepimizin öyle bildiği aslında büyük dil modelleri ciddi anlamda suçlara bir hız ve otomasyon yeteneği kazandırıyor. Geçen LinkedIn'de bir post karşıma çıktı. Enteresan da bir şey. Bir aday bir kurumsal şirkete başvuru yapıyor. İK görüşmesinde işte karşıdaki İK yetkilisi belli sorular soruyor. Aynı anda monitöre yapıştırılmış bir ChatGPT instance'ı var, ucu var ve mikrofondan soruyu dinliyor. Ve hemen ardından o soruya nasıl cevap verilmesi gerektiğini o aday ona promptla ona öğretmiş. Yani atıyorum konu yazılımsa yazılımla alakalı olarak anında çok hızlı bir şekilde bir cevap hazırlıyor ve aday da o cevabı karşısındakine veriyor. Bu aslında birçok noktada işte bir belki bankanın çağrı merkezinde de olabilecek bir şey ya da bir İş görüşmelerini video konferansta yapmayacağız. Buradan bunu mu anlamalıyız? Yüz yüze yapacağız yani. Ben burada biraz antitezim var. Belki İlhan Bey'in söylediğine de biraz ters olacak ama ben korumacı davranmanın bu tip problemlerde çözüm olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla bence bizim bu yetenekleri, bu araçları tabii ki tedbirlerimizi alarak ama kendimize uygun, kendi iş dünyamıza uygun daha önde kullanmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Benim düşüncem biraz öyle. Evet, video call olarak kullanacağız ama belki gelen cevabı biz de kendi eğittiğimiz bir fraud modeline ya da işte ne bileyim İK için hazırladığımız bir GPT modeline vererek onun ne kadar gerçekten bir makineden çıktığını ya da ne kadar bir insanın sonuçları olduğunu da öğrenebiliriz. Ve bu sayede belki o eleme hızını, aslında bu örnek biraz belki finans dışında oldu ama çok daha hızlı bir noktaya taşıyabiliriz. Dolayısıyla belki biraz orada korumacı davranmaktan ziyade daha dünyaya entegre ama mutlaka tabii ki hassas bir takım noktaları koruduğumuz bir süreçle devam etmeyi ben önemsiyorum. Bir de tabii AI ile ilgili konu, şimdi biz AI'yı birçok aslında implementasyonda, süreçte kullanıyoruz. Ama orada gördüğümüz negatif noktalardan bir tanesi, siz eğer o modelleri doğru eğitmezseniz bu noktada aslında karşımıza çıkan
yanlış negatifler veya işte false pozitif sayıları ciddi anlamda farklı noktalara erişebiliyor. Evet. Dolayısıyla hani illa AI'yı kullanacağım ve AI ile bir tedbir alacağım demek de belli noktalarda çeşitli soru işaretlerine neden olabiliyor. Çok iyi testlerinin yapılması, sonuçlarının çok iyi benchmark edilerek süreçlerin ilerletilmesi ve belki bir süre, çünkü bunlar henüz emerging teknolojiler, gelişen teknolojiler, yeni teknolojiler, bir süre belki check balans dengeleriyle konumlandırılması, yancı ve yardımcı olarak konumlandırılması bence önemli. Bence bir diğer konu, bu korumacı davranmaktan da yola çıkarak regülatörlere, ki Avrupa Birliği mesela bu konuda ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Avrupa Birliği'nden son 10-15 yılda teknoloji çıkmamasının en temel probleminden bir tanesi çok korumacı ve regülatörlerin aslında o tarafta belli süreçlere yetişmekte geç kalmasıyla alakalı. Dolayısıyla AI'yı regülatörlere anlatmak da ve o tarafta bir işbirliğine gitmek de bence önemli ve o tarafta da özellikle bu tip sivil toplum kuruluşlarına, biz teknoloji geliştiren şirketlere de ciddi anlamda görevler düştüğünü düşünüyorum. Tabii bunlar bir taraftan resmin büyüklüğünü ve mücadele etmemiz gereken şeyi gösteren şeyler ama bununla birlikte tabii bunu bizim kullandığımızda neler kazanabileceğimize dair de birkaç şey söylemek isterim. Bir kere aslında bizim şüpheli işlem dediğimiz şey bir anormallik tespiti. Dolayısıyla anormallik tespitini doğru modeller kullanarak çok daha hızlı bir noktaya götürebiliyoruz. Bunu çok kez, çok kurum test etti, şirketler test etti. Bu anlamda bunların kullanılması bu anlamda bizi burada ciddi anlamda pozitif bir katkı sağlıyor. Diğer anlamda aslında bundan 10-15 yıl önce hayal ederseniz bir bankada bir işlem izleme, şüpheli işlem, fraud monitoring tool alındığında belli kurallar orada aslında kuruluyordu. Ve birkaç yıl boyunca çok değiştirilmeden aslında bu kurallar aynı şekilde işletiliyordu. Aslında AI dediğimiz şey ya da makine öğrenmesi, onun belki bir kardeş tanımı olarak bize burada sürekli öğrenmeye ve öngörüde bulunabilme kabiliyetini sağlıyor. Bu sayede de aslında bizim o taraftaki o süreçlere müdahale hızımız ciddi anlamda artıyor. Kendimizin tedbirini alma hızımız da ciddi anlamda artıyor. Ve yine aslında bu şüpheli işlemlerin günün sonunda devlete bildirilmesi, işte Türkiye'de Massak'ta şüpheli işlem bildirimleri var. Aynı şekilde yurt dışında da Suspicious Activity Report dediğimiz mekanizmalarla bunların ilgili regülatöre bilinmesi bir zorunluluk. Bu süreçlerin de daha akıllı, daha anlamlı ve daha belki optimum noktadan yapılabilmesinin sağlandığı bir dünya var o tarafta. Dolayısıyla bunlar da pozitif tarafları aslında. Doğru teknolojiyi doğru şekilde test ederek sistem içine dahil ettiğimizde ben gerek uyum profesyonellerin, gerek şirketlerin bu taraftaki kayıp kaçağının veya zamanının olabildiğince pozitif ve efektif şekilde kullanabileceğini düşünüyorum. Benim genel olarak bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Süremizi de düşünerek burada kapatacağım. Bir iki cümle ettikten sonra Haziran'dan sorular olursa onları alabiliriz 1-2 dakika daha. Aslına bakarsanız gün içerisinde dediğim gibi teknoloji ve yapay zekayı çokça konuşacağız. Bu oturumda finansal suçlarla mücadele, temelde finansal suçlarla mücadele için hem teknoloji suçlu tarafında suçlular tarafından nelerin yapıldığını, mücadele tarafından nelerin yapılabileceğini konuşmuş olduk. Bu teknolojiyle uğraşan, bu konuda kafa yoran kişilerin perspektifinden bunları dinledik. Çok teşekkür ederim her ikinize de. Şurası aşikar ki önümüzdeki dönemde çokça hayatımızda oluyor olacak. ChatGPT'nin önüne başka kelimeler ekleyeceğiz. Fraudlar ekleyeceğiz, compliance'lar söyleyeceğiz. İşte bunların yenilerini türeteceğiz ama hayatımızda olacağı kesin. Korumacı olmama konusundaki görüşünüze ben de katılıyorum. Çünkü bundan kaçmak çok mümkün olmayacakmış gibi görünüyor. Dolayısıyla buna alışmak durumundayız. Bunun iyi kullanıcıları olmak durumundayız. Deyip burada noktalayayım. Konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ama tabii ki esas siz katılımcılara çok teşekkür ediyorum. İlginiz ve teveccühünüz için. Eğer sorularınız varsa almaktan memnuniyet duyarız. O zaman bir sonraki oturum için biz sıramızı verebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Teşekkür ederiz.